Herkese yeniden merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çocuk gelişim testlerinden bahsedeceğiz. ACTE, Denver 2, MCHAT testlerinden bahsedeceğim. Bu testleri neden yapıyoruz? Daha doğrusu yapıyor muyuz öğretmenler olarak? Neden önemli bu testler? Bunlardan bahsediyor olacağız. Hemen videoya geçelim. Özellikle görevine yeni başlayan öğretmen arkadaşlarım için sorumluluğunu aldığınız sınıfın, yani öğrencilerinizin farklı gelişimsel özellikleri olduğunu göreceksiniz. Normal diye adlandırdığımız, çocuklardan beklenilen norm seviyesinde davranışlar göreceksiniz. Bunun dışında doğumsal bazı sıkıntılardan dolayı bazı gelişim geriliği gösteren çocuklara şahit olacaksınız. Otizmli çocuklar olacak, problem davranışları gösteren çocuklar olacak, zeka seviyesi üst düzeyde olan çocuklar olacak. Bu şekilde bireysel farklılıkların olduğu bir yerdeyiz. Bu tarz şeyleri görmeniz çok normal. Bunu baştan söyleyeyim. Bu testlere gelmeden önce biz okul öncesi öğretmenleri olarak MEB'in hazırladığı yaş gruplarına göre çocukların bazı gelişimsel özelliklerinin yazılı olduğu bir metin vardır. Biz bu metinden yararlanırız. Veliye geri dönüş sağlarken de bu gelişim özellikleri hakkında konuşuruz. Aslında bu testlerin tam olarak içeriği de bunlarla alakalı. Hemen şöyle kısaca hangi gelişim özellikleri var ve neyi kapsıyor bunlar? Kısaca bahsedeyim. Çocuklarda bilişsel gelişimde aslında algılamaya bakıyoruz. Kavrayabiliyor mu, algılayabiliyor mu? Problem çözme becerileri ne durumda, ne yapabiliyor? Bununla ilgileniyoruz. Motor becerilerinde büyük kas ve küçük kas çalışıyoruz. İşte kalem tutma, koparma, yapıştırma gibi etkinlikleri yapabiliyor mu? Veya koşma, tırmanma, zıplama gibi kaba motor becerisi gerektiren hareketleri yapabiliyor mu? Sosyal duygusal gelişimde kendini nasıl ifade edebiliyor? Bir kalabalık önünde kendini ifade edebiliyor mu? Arkadaşlarıyla ilişkileri nasıl, öğretmenleriyle ilişkileri nasıl, bunları inceliyoruz. Öz bakım becerilerinde de yaşından beklenen düzeyde kendi bakımını yerine getirebiliyor mu? El yıkama, yüz yıkama, tuvalet alışkanlıkları ne durumda, bunları inceliyoruz. Dil gelişiminde de yine aynı sosyal, duygusal alanda olduğu gibi kendini nasıl ifade edebiliyor, nasıl cümleler kuruyor, bunlarla ilgileniyoruz. Yani kabaca gelişim özelliklerimiz bunlar. Biz öğretmenler olarak veya okulda çalışan psikolog arkadaşlarımız veya bir rehberlik servisinde çalışan arkadaşımız bu süreçlerden sorumlu. Aynı şekilde biz de sorumluyuz. Veliye geri dönüş sağlayabilmek için ve çocuğu tam olarak anlayabilmemiz için bu gelişim özelliklerini çok iyi kavramış olmamız gerekiyor. Bugün ben size ACTE, Denver 2 ve MCHAT testlerinden bahsedeceğim demiştim. Bir sürü test var aslında. Adını bile neredeyse okuyamadığım bir sürü test var. Bu testlerin bazıları merkezlerde yapılıyor. Yani bu merkez dediğim nedir? Daha böyle psikologların olduğu, onların çalıştığı yerlerde yapılıyor. Bu testleri öğretmenler yapabilir mi? Şimdi bu noktaya gelelim. Bir öğretmenin bu testi yapabilmesi için aslında bir sertifikasının olması gerekiyor. Yani bir testör sertifikasının elinde bulunması gerekiyor. Bu konuyla ilgili araştırma yaparken İstanbul Üniversitesi'nin sürekli eğitim ve uygulama merkezinde bu sertifikanın verildiğini öğrendim. Yani belirli bir kurs görüyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam bir günlük bir kurs bu. Bu kurstan sonra size bir sertifika veriliyor. Tabii öncesinde uygulamalı bir şekilde yapıp bunun videosunu gönderiyor olmanız gerekiyor. Peki bu sertifikayı kimler alabilir? Çocuk sağlığı, çocuk eğitimi ve çocuk gelişimi alanında lisans ve yüksek lisans yapmış kişiler alabiliyor. Ön lisans için de sanırım kayıt durumlarına bakıyorlar. Peki ben aldım mı bu sertifikayı? Hayır, almadım. Çünkü çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü biz bu gelişim alanlarıyla zaten çok içli dışlıyız. Evet, bir test belki güzel bir sonuç verebilir. Daha iyi algılamamızı sağlayabilir. Ama elimizde var olan gelişim özelliklerine bakarak kendimize maddeler hazırlayıp yine kendi kafamızda çocukları düşünerek artılar, eksiler koyabiliriz. Yani bunu yapabilecek yeteneğimiz var bizim. Ama tabii elinizde böyle bir sertifika olursa ileriki dönemlerde bir yer açacaksanız veya bu işle daha da içi dışlı olmak istiyorsanız ve daha da detayını öğrenmek istiyorsanız aynı zamanda böyle bir sertifika almak size CV açısından da artı puan kazandırır. Bu nedenle isteyenler başvurusunu yapıp bu sertifikayı alabilir. Evet, geçelim artık testlere. ACTE testiyle başlayalım. ACTE'nin açılımı Ankara Gelişimsel Tarama Envanteridir. Dediğim gibi MEB'in hazırladığı gelişim özelliklerinin farklı bir boyutudur bu. Bu testte şöyle bir fark var. Dil ve bilişsel gelişimi aynı noktada inceliyor. Aslında bakıldığı zaman evet, birbiriyle çok bağlantılı şeyler. Diğer bir inceleme alanı ince kaba motor becerileri ve yine sosyal, duygusal ve öz bakım becerilerini tek bir noktada ele alınmış. Bu şekilde 4 farklı inceleme alanı var. Bildiğimiz maddelerin soru halleridir bunlar. Genellikle evet, hayır
hayır ve bilmiyorum şeklinde cevaplanır ve hayır cevabı arka arkaya 8 kere devam ettiği zaman test sonlanır. Peki bu testin uygulama aşaması ne şekilde oluyor? Sadece çocukla yapılan bir test değil. Çocuğun annesiyle ya da bir velisiyle, babasıyla, onu yakından tanıyan kim varsa o kişiyle yapılabilecek bir test bu. Bununla ilgili araştırma yaparken şöyle bir videoya denk geldim. Bir testör akne testi uyguluyor anneye. Anne de bebeğinin yaşının 27 aylık olduğunu söylüyor ve testi uygulamaya başlıyorlar. İşte evet, hayır, bilmiyorum şeklinde cevaplar vermeye başlıyor. Belli bir noktadan sonra anne sadece hayır demeye başlıyor. Hayır, yapamıyor veya bazen konduramadığı için yani yapıyordur belki diyor. Bu hayırlar katlandıkça anne de şöyle bir soru soruyor. Yani hayır diyorum ama çocuğumda bir sorun mu var? Ve sonra testör açıklıyor. Yani testin başında açıklaması gereken durumu testin ortasında açıklıyor ve anneyi de endişe ettirmiş oluyor. Peki ne yapacağız bu testlerden önce? Uygulayacağım bu testte 0 yaşından 6 yaşına kadar olan, yani her yaş grubundan, her ay diliminden belirli gelişimsel özellikleri size sunacağım. Çocuğunuz 27 aylık. 27 aylık olduğu için tüm sorulara evet şeklinde cevap vermeniz mümkün değil. Çocuğunuzun yaşına uygun yapabileceği şeyleri veya yaptığı şeyleri benimle paylaşırsanız testin sonucu da o kadar faydalı olur şeklinde bir açıklama yapması gerekiyordu. Eğer bu sertifikayı alıp uygulamak isteyen öğretmen arkadaşlarım için de öncelikle böyle bir açıklama yapmak çok önemli. Çünkü bu testin içeriğinde dediğim gibi 0-6 yaş aralığında tüm gelişimsel özellikler mevcut. Çocuğunuz kaç yaşındaysa o yaş grubuna göre cevaplar vermeniz çok önemli. Bunu bu şekilde açıklarsanız anne de çocuğun gerçekten yaptığı şeyleri söyleyebilecektir. Çekinmeden söyleyebilecektir. Bu testin bir örneği bende var. Şuraya bir yere koyacağım ama çok kısa koyacağım. Bence bu testlere öyle kolay ulaşılabilir testler olmamalı. Ama en azından ne olduğunu görmeniz açısından koymak istiyorum. Evet, gelelim Denver 2 testine. Bu testte yine akte testiyle benzeşen noktaları var. Sosyal gelişim, ince kaba motor dil gelişimini ölçen bir test. Şunu da söylemekte fayda var. Bu testler bir zeka testi değil. Sadece bir gelişim testi. Çocuğun gelişiminin nasıl ilerlediğini görebilmemiz için çok önemli. Bu testler sadece çocuğun gelişiminde eksiklik gördüğümüz zamanlarda yapılmıyor. Normal diye nitelendirdiğimiz gelişim özelliklerini yaşına uygun bir şekilde devam ettiren çocuklarda da süreç nasıl ilerliyor şeklinde bu test yapılabilir. Denver 2 testi de 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanıyor. Bu testte bir anne baba yardımıyla yapılan testler. Yine buraya görselini bırakacağım. Bu şekilde pembe noktalarla belirtilen yerler aslında çocuğun yaşına uygun gösterdiği gelişim özelliğini belirleniyor. Testin içinde bazı yönergeler var. Örneğin bir görsel gösteriliyor ve bunlardan hangisi uçar, hangisi koşar, hayvan görselleriyle birlikte. Bu tarz yönergelerle birlikte çocuğun gelişimsel özellikleri ölçülüyor. Anneyle yapılır demiştim. Çocukla yapılan kısmı da bu şekilde. Çocuk da ölçülüyor tabii ki de. Anne de ayrı bir şekilde ölçülüyor. Evet, gelelim MCHAT testine. Bu testte 0-36 aylık çocuklarda otizm belirtilerini tespit edebilmek adına yapılan bir test bu. Bu arada bu testi internetten buldum. Linkini bırakmıyorum ama kesinlikle. Siz kendiniz böyle bir şeye ihtiyaç duyarsanız açıp bakarsınız. Ama şöyle kısa bir videosunu da buraya bırakmaya çalışacağım. MCHAT testi toplamda 23 sorudan oluşuyor. Yaklaşık 10-15 dakika süren bir test bu. Bu test sadece çocuklarda otizm şüphesi olabilir mi? Bunu ölçen bir test. Eğer sınıfınızda böyle düşündüğünüz bir çocuk varsa, yani şüphelendiğiniz bir çocuk varsa internetten açıp bu testi kendinizce yapabilirsiniz. Çünkü sorular şöyle, işte sallanmaktan hoşlanır mı? Evet veya hayır şeklinde ilerleyen bir test bu. Ama şunu da kesinlikle unutmayın. Tanı ve teşhis koymak bizim işimiz değil. Yani eğer sınıfınızdaki bir çocukta bundan şüpheleniyorsanız bu testi kendi gözlemlerinize dayanarak evde yapabilirsiniz. Evet. Diyelim verdiğiniz cevapların büyük bir çoğunluğu otizm şüphesini destekliyor. Bu noktada okulunuzdaki kurum arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Yönetimden, psikologdan, rehberlik servisinden. Sınıf içerisinde sizin gözleminizin yanında bir de diğer arkadaşlarınızın da gözlemini isteyebilirsiniz. Eğer şüpheler yoğunluktaysa. Ama veliyi arayıp ben böyle bir test yaptım evde. Çocuğunuzda şöyle bir şey var, bir baktırın, bir gösterin isterseniz yani önermiyorum kesinlikle. Peki sınıflarda testör olmadan bu testleri nasıl yapabiliriz? Bu testlerin yanında bir de çok güzel bir çocuklarla yapılan bir test var. O da aileni çiz testi. Tamamen ruhsal dünyalarına inebilmek adına aslında çok fazla yapıyoruz bunu sınıflarda. Ruhsal dünyalarında neler yaşıyorlar? Bunları daha iyi gözlemlemek için aileni çiz. Çok mutlu olduğun
bulunduğun bir yeri çiz gibi bu tarz yönergelerle çocukların içsel dünyalarına inebilirsiniz. Hem de hiçbir sertifika gerektirmeden. Öğretmen olmanız yeterli. Evet, bildiğim testleri sizinle paylaşmaya çalıştım. Bu testleri uygulayan var mı merak ediyorum. Bir testör olan var mı aramızda merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.